Herkese merhaba. Bugün Orhan Pamuk'un o devasa ilk romanı, yani modern Türkiye'nin doğumunu tek bir ailenin hikayesi üzerinden anlatan Cevdet Bey ve oğullarının dünyasına dalıyoruz. Gelin bu unutulmaz ailenin hikayesinin derinliklerine birlikte inelim. Ve daha en başından romanın tam kalbine dokunan o soruyla başlıyoruz. Refik'in günlüğünden sızan bu cümleler var ya, bunlar sadece kişisel bir bunalımın ifadesi değil. Aslında bütün romanın ruhunu, hatta o dönemin Türkiye'sinin kendine sorduğu o büyük soruyu özetliyor. İşte bu arayış tüm hikayenin de anahtarı olacak. Romanın zaman haritası aslında Türkiye'nin bir asırlık serüveninin ta kendisi. 3 farklı dönem, 3 farklı nesil. Hikayemiz imparatorluğun son günlerinde başlıyor, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ediyor ve hop kendimizi 1970'lerin o çalkantılı siyasi ortamında buluyoruz ve bu yolculukta ailenin kaderiyle ülkenin kaderi adeta birbirinden ayrılmaz bir bütün haline geliyor. Peki, her şey nerede başlıyor? Hadi en başa gidelim, ilk nesle. Bir imparatorluk yıkılırken kendi imparatorluğunu kuran, ailenin bütün mirasının temelini atan o kurucu figürü Cevdet Bey'i tanıyalım. Peki kim bu Cevdet Bey? Şöyle söyleyeyim, kendisi öyle varoluşsal sorularla falan pek ilgilenmiyor. Onun dünyası somut, ticaret, iş, eylem. Kimliği de aslında tam bu ikilik üzerine kurulu. Bir yandan geleneklerine bağlı bir Müslüman, diğer yandan da yeni çağın fırsatlarını çok iyi gören, pratik zekalı bir tüccar. İşte Cevdet Bey'in hayat felsefesi tam da bu sözlerde saklı. Hayat nedir? Bu soru abestir diyor. Ne kadar net değil mi? O hayatı sorgulamak yerine yaşamayı, inşa etmeyi seçiyor. Ve bu tavrı birazdan göreceğimiz gibi kendisinden sonraki nesillerin o bitmek bilmeyen sancılı arayışlarıyla inanılmaz bir tezat oluşturacak. Ve şimdi Cevdet Bey'in kurduğu bu dünyayı miras alan ikinci nesle geliyoruz. Babalarından onlara müthiş bir servet kalıyor, evet. Ama yepyeni bir cumhuriyette bu servetle ne yapacaklarını, kendi anlamlarını nasıl bulacaklarını tek bilemiyorlar. İşte buradaki asıl soru şu, bu miras bir lütuf mu yoksa taşınması çok zor bir yük mü? Bu kuşağın bütün çatışması aslında iki kardeş üzerinden anlatılıyor. Bir tarafta Osman var, o babasının kopyası gibi. Pragmatik, iş odaklı, tam bir görev adamı. Diğer tarafta ise Refik. Ah Refik, o babasının servetiyle ne yapacağını bilemeyen, kendini kitaplara, fikirlere vermiş, sürekli bir yabancılık duygusuyla boğuşan entelektüel. Yani eylem ve düşünce, ticaret ve kültür. Bütün bu gerilim bu iki kardeşin hikayesinde can buluyor. Refik'in iç dünyasına, kendi kelimeleriyle günlüğünün sayfalarından bakıyoruz. Bu sözler, onun ne kadar derin bir memnuniyetsizlik içinde olduğunu ve bu kişisel bunalımını alıp ülkenin genel haline bağladığını gösteriyor. İşte burada düşünmemiz gereken şey şu: Refik'in sorunu sadece kendi ruhsal bir problemi mi, yoksa o dönem yeni kurulan Cumhuriyet'in aydınlarının yaşadığı o büyük kimlik krizinin bir yansıması mı? Ve Refik'in varoluşsal krizi burada artık dibe vuruyor. Karşımızda babasının o eylem dolu dünyasından tamamen kopmuş, kendinden şüphe duyan, bir türlü harekete geçemeyen, adeta felç olmuş bir ruhun portresi var. Kendi ruhunun ve bedeninin çürüdüğünü hisseden bir aydının çaresizliğine tanık oluyoruz resmen. Ve şimdi zamanda büyük bir sıçrama yapıyoruz. Kendimizi 1970'lerin Türkiye'sinde, yani üçüncü neslin içinde buluyoruz. Artık bambaşka bir dönemdeyiz. Ve o büyük aile mirası bu sefer sanatın ve politikanın çok daha keskin, çok daha eleştirel bir süzgecinden geçiyor. Karşımızda bu yeni neslin temsilcisi var Ahmet. Ahmet ne dedesi Cevdet Bey gibi bir tüccar, ne de babası Refik gibi kendi içine kapanmış bir entelektüel. O bir ressam. Sadece bu meslek seçimi bile ailenin o ticari köklerinden ve babasının sancılı dünyasından ne kadar büyük bir kopuş yaşandığını anlatmaya yetiyor. Ahmet'in dünyası öncekilerden geceyle gündüz kadar farklı. O ilhamını Goya, Picasso gibi isyankar ruhlardan alıyor. Kendini bağımsız sosyalist olarak tanımlıyor ve 70'lerin o ateşli siyasi tartışmalarının tam ortasında. Ailesinin o zengin burjuva hayatına ise tamamen dışarıdan eleştirel bir gözle bakıyor. Ama işte burada çok ilginç bir şey oluyor. Bir gün babası Refik'in o hatıra defterlerini bulup okumaya başlıyor. Bu aslında reddettiği o geçmişle bir bağ kurma, onu anlama çabası. Çok önemli bir detay bu. Peki, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim.
Nesiller boyunca süren bu yolculuğu şöyle bir toparladığımızda, bu ailenin hikayesinin aslında modern Türkiye'nin kendi kimlik arayışına nasıl da kusursuz bir ayna tuttuğunu görelim. Bakın romanın o 70 yıllık panoraması aslında 3 basit adımda özetlenebilir. Bir kurucu Cevdet Bey, serveti inşa ediyor ama derin sorulardan köşe bucak kaçıyor. 2 varis Refik, o da her şeyi sorguluyor ama bir türlü harekete geçemiyor. Ve 3 mirasçı Ahmet, o da sanat ve siyaset yoluyla bütün eski cevapları reddediyor. Yani servetle anlam, eylemle düşünce arasındaki o temel kavga nesiller boyunca sadece şekil değiştiriyor. Her nesil bir öncekinin sorusuna ya yepyeni bir cevap arıyor ya da sorunun kendisini tamamen değiştiriyor. Ve en sonunda romanın merkezindeki o soruya geri dönüyoruz. Biz niye böyleyiz? Düşününce aradan neredeyse bir asır geçmiş ama bu soru hala ne kadar geçerli değil mi? Ve belki de bugün o soruyu kendimize şöyle sormamız gerekiyor. Ailemizin geçmişi bugün olduğumuz kişiyi ne kadar tanımlıyor? İşte bu romanın bize bıraktığı ve kendi mirasımız üzerine düşünmemiz için harika bir davetiye.